5 element döngüsü, depresyon ve duygusal çöküşe dair çalışma. Bu çalışmada genellikle vücudumuzda depresyonun bıraktığı bir titreşimin, yani mutluluktan uzaklaşmış bir zihin yapısı ve buna bağlı ve buna maruz kalmış organlar ve bu organların bizim yaşayışımızı hem duygusal hem ruhsal hem de dünyadaki yaşayışımızı negatif etkilemesi üzerine, bu negatifliğin tekrar pozitife döndürmek üzerine bir program içeriyor. Bu programda genellikle depresyonun içerisindeyken insanların karanlığın içerisindeki aydınlığı bulmaya dair bir motivasyonu varken aydınlığın içerisindeki aydınlığı fark edememe gibi bir durumları var. Ve çağımızın farkındalık ve uyanış çağı olduğunu kabul edersek bu uyanış çağı içerisinde karanlığın içerisindeki aydınlığı bulmaya dair alışkanlığımız aydınlığın içerisindeki sürekliliği sağlamak üzerine aynı şekilde işlemiyor. Dolayısıyla kendi karanlığımıza geri dönebiliyoruz ki oradaki aydınlığı bulduğumuzda bir şeyleri hayata geçirdiğimizi hissedebiliyoruz. Ve hatta depresyon dediğimiz şey de insanın kendi karanlığına dalması ve onun içerisindeki aydınlığı bulma çabasıdır. Yani bir şeylerin olması gerektiğine dair, nasıl pozitif olması gerektiğine dair bir bilinci vardır ama normal yaşamı içerisinde o bilinçten uzak yaşıyordur. Dolayısıyla o bilinçten uzak yaşadığı için o karanlığın içerisine dalıp gerçekten o aydınlığa ulaşmak üzerine depresyona girer. Bu böyle olmamalı, şöyle olmalı diye. Ve bu negatifliğin içerisinde fazla kaldığı zaman algısı da, yaşayışı da negatif olmaya başlar. Yani karanlığın içerisine daldığı noktada o karanlığa alışmaya başladığı ve algısı o karanlığın içerisinde çalışmaya, orada bir konfor alanı oluşturmaya başladığında hepimiz tamamıyla kendi mantığımızı ve yaşayış biçimimizi, negatifliğini veyahut da ne kadar ters çalıştığını unutur ve oraya alışmaya başlarız ve davranışlarımız, hayatı algılayış biçimimiz negatif olur. Dolayısıyla negatif bir hayattan şikayet ederek negatif yaratmaya devam ederiz. Bu çalışma tamamıyla akciğerler, karaciğer, böbrekler, böbrek üstü bezleri, tiroid, timus, epifiz ve hipofiz bezi üzerinde depresyonun bırakmış olduğu ve bu duyguların buralarda birikmiş olduğu negatif etkileri arındırmak, aynı zamanda tekrar mutluluk titreşimine geçebilmek. Bunu yaparken de aynı zamanda oraküler refleksoloji, akupunktur ve homeopati yöntemlerinin bir sentezi olarak insanlara 3 şekilde sunulur. Birincisi 2 tam günde aralarda belli molalar vererek bu 5 ayrı seansı gerçekleştirerek ve ondan sonraki hafta bir görüşme sürdürülebilir, verilebilir veya da uygulanabilir. Bir diğeri 3 ay boyunca bu programın 2 kere uygulanıp arada da kişinin ihtiyacına göre hayatı gözlemlenerek tekrar uygulanabilecek veyahut da aralarda uygulanabilecek farklı iyileştirme yöntemleri sunularak yapılır. Bu genellikle uzun yıllar depresyon tedavisinde kalmış, uzun yıllar antidepresan kullanmış ve uzun yıllardır aynı durumda kalan insanlara sunulan bir yöntemdir. Çünkü 3 ay boyunca hayatındaki değişiklikler değişik ihtiyaçlarına göre gözlemlenip kendisine yardım edilirse olabilir. Sadece tekniği uygulayıp geçirip kendi haline bırakmak yeterli olmaz. İnsanlar çünkü uzun zamandır kendi davranış biçimlerinin de ne şekilde uyguladıklarına dair bir gerçeklik içerisinde yaşamazlar. Gerek kullandıkları antidepresanların etkisi gerekse de uzun yıllardır o yaşamış oldukları karanlığın içerisinde yaratmış oldukları konfor alanından dolayı. Bir diğeri de kişiyle birlikte programlanarak bir hafta içerisinde 3 ayrı gün 5 ayrı çalışmayı uygulayıp ve bu 5 ayrı çalışmanın içerisinde aynı zamanda homeopati ve akupunktur yöntemiyle vücudu destekleyerek sunulan bir yöntemdir. Bu şekilde hayatın içerisindeki mutluluk titreşimi hem içsel organlara, iç organlara, hem epifiz ve hipofiz bezine hem de çakralar aracılığıyla vücudun enerji sistemine destek olmak üzerine kişilere uygulanabilir.